Kayseri'nin doğusunda Erciyes Dağı'nın gölgesinde uzanan Koramaz Vadisi'nde 7 küçük köy var. Köylere dışarıdan baktığınızda gayet sıradan görünürler. Taştan evler, yan yana dizilmiş sık tarlalar, masal gibi meyve bahçeleri. Vadinin dibinde kıvrılarak akan bir dere, tepelerde ise ziyaretçileri izleyen kayalar. Tüm bunların altında ise bambaşka bir dünya gizleniyordu. Binlerce yıl önce kazılmış tüneller, odalar, kiliseler ve karanlık geçitler. Adeta sarmaşık gibi birbirinin altından geçen kat kat tüneller. İnsanların aylarca yaşayabileceği şekilde tasarlanmış yeraltı şehirleri. Ve bu yeraltı şehirlerine giden tünellerin kaçının hala mühürlü olduğu, nerelere kadar uzandığı günümüzde bile tam olarak bilinmiyor. Burası, yeraltı şehri olma özelliğiyle nam salmış olan Kapadokya ile bağlantılı bir yer değil. Burası henüz yeni keşfedilmiş, bambaşka tarihi ve gizemi içerisinde barındıran çok daha farklı bir yer. 2013 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı ile Obruk Mağara Araştırma Grubu arasında bir protokol imzalandı. Protokolün ana konusu Kayseri il sınırları içerisindeki tüm yeraltı şehirlerini araştırmak, ölçmek ve haritaya dökmekti. 10 yıl kadar süren bu projenin bugüne dek ortaya koydukları ise daha önce hiç belgelenmemiş Bizans dönemine ait 47 adet oyma kayadan yapılma kilise, 33 yeraltı şehri yapılanması, 3 yeraltı su tüneli, 10 Asur dönemine ait kalay madeni ve taş evlerden oluşan 5 farklı köyde toplam 476 oyma kayadan inşa edilmiş yapı. Bunların hepsi ilk kez bu proje kapsamında keşfedildi ve haritaya işlendi. Kapadokya bölgesinin tamamı yıllardır araştırılıyor. Ama Kayseri'nin çok yakınlarında olan neredeyse bakir kalmış bu vadi bu proje başlamadan sadece 10 yıl önce büyük bir olasılıkla henüz bilinmiyordu. Projenin en dikkat çekici keşfi Koramaz Vadisi'nin doğu ucundaki bir köyde yaşandı. Burası Büyük Bürüngüz Mahallesi. Kayseri'nin yaklaşık 22 kilometre doğusunda vadinin başladığı yerde kurulmuş olan küçük bir mahalle. Osmanlı kayıtlarına göre 1500 yılında burada 99 hane yaşıyordu. Asırlar geçmesine rağmen çok fazla değişmemiş, varlığını sessiz sedasız sürdürmüş sıradan bir yerleşim yeri. Araştırmacılar bu köye daha önce defalarca kez gelmişlerdi. Her seferinde de aynı soruya cevap aramışlardı. Acaba burada bir yeraltı şehri var mı? Verilen cevap ise her defasında bölgedeki insanlar tarafından aynıydı. Yıllarca bu durum böyle devam etti. Araştırmacılar vadinin diğer köylerinde çalışmalarını sürdürürken Büyük Bürüngüz hep es geçilmek zorunda bırakılmıştı. Çünkü köydekiler yeraltı şehrini onlardan her defasında gizlemişti. Ta ki 2018'in sonunda emekli iş adamı Mehmet Akgül, Profesör Doktor Osman Özsoy'la iletişime geçene kadar. Akgül yıllardır sakladıkları bu sırrı artık paylaşmaya karar vermişti. Ekip apar topar Büyük Bürüngüz'e geri döndü. Bu sefer kapalı kapılar açıldı. Kapılar bilinenin aksine çok farklı yerlerdeydi. Köydeki evlerin bodrum katlarındaydı. Burayla ilgili en detaylı kayıt Obruk Mağara Araştırma Grubu'ndan Ali Yamaç'ın o günleri anlatan satırlarıdır. Daracık bir tünelde saatlerdir sürünüyoruz. Birkaç tünel önce sağda solda ufak odalar keşfetmiştik ama o odalarda da ayağa kalkmak pek mümkün olmamıştı. Bu son tünelde ise hiçbir oda yok. Sonsuz bir karanlığa doğru uzanan 70 santimetre yüksekliğinde ve 50 santimetre eninde daracık bir tünel bu. Bir insanın ancak kıvrılarak geçebileceği bir geçit. Ama bu dar geçit o gün araştırmacıları Türkiye tarihinin en büyük yeraltı keşiflerinden birine götürdü. Ölçtüler, haritaya aktarıldı. İki ayrı yeraltı yapısının GPS koordinatlarını hesapladıklarında bunların bir noktada birleştiğini gördüler. O birleşme noktasına kadar inerek adeta toprağa gömüldüler. Tıkalı toprak yığınını elleriyle kazdılar. Ve ayrı iki yapı artık tek bir ağa dönüşmüştü. Buranın toplam uzunluğu 1273 metreydi. Bu o güne kadar ölçülmüş Türkiye'nin en uzun yeraltı şehriydi. Ama bu tünel kadar 56 metrelik bir başka tünel daha araştırmacıları oldukça düşündürmüştü. Büyük Bürüngüz'ün içinde hiçbir odaya bağlanmadan dümdüz uzanan 56 metrelik bir tünel daha vardı. Burası savunma amacıyla kazılmış olan diğer tüneller gibi değildi. İçinde tüneli mühürlemek amaçlı kullanılan kapı taşı yoktu. Sadece öylece uzanıp gidiyordu. Nereye ve neden? Araştırmacıların buna henüz bir cevabı yok. Bu tünelin bir benzeri o ana kadar ölçülen ve keşfedilen başka hiçbir yeraltı şehrinde karşılarına çıkmamıştı. Bu yapının nasıl korunduğunu anlayabilmek Tığrız taşı denilen taşları bilmekten geçiyor. Kapadokya'daki yeraltı şehirlerini gezenler bu yuvarlak taş kapıları bilir. Çalışma biçimi şöyle. İç taraftan uygun bir yuvaya oturtulur ve koridor kapatılır. Dışarıdan itmek imkansızdır. Ama bu taş kapılar genellikle yeraltı şehrinin en derin noktasında, son savunma hattında bulunur. Büyük Bürüngüz farklı. Burada 32 tığrız taşı var ve bu kapılar sadece içeriden değil, çift yönlü savunmaya uygun olarak konumlandırılmış. Bu mimari çözüm Kapadokya'da görülmemişti. Araştırma ekibi ölçebildikleri kısmın tüm mahallenin yalnızca küçük bir bölümüne karşılık geldiğini düşünüyor. Tıkalı geçitler açıldığında ise karşılarına ne çıkacağı hakkında en ufak bir fikirleri bile yok. Koramaz Vadisi'nin sırrı Büyük Bürüngüz'de bitmiyor. Vadinin ortasında
Kayseri merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta küçük bir köy daha var. Ağırnaz köyü. Yaklaşık 5 asır önce 1489 yılında bu vadide bulunan taş evlerin birinde Osmanlı'nın en önemli mimarlarının başında gelen Mimar Sinan doğdu. Süleymaniye Camii, Selimiye Camii ve Osmanlı mimarisinin en büyük eserlerinden bazılarını tasarlayan adam işte bu vadinin çocuğuydu. Ağırnas'ın altında da tüneller mevcut. Obruk ekibinin yaptığı çalışmalar sırasında Mimar Sinan Yeraltı Şehri olarak adlandırılan yapı buranın yalnızca küçük bir bölüm olmadığını düşündürüyor. Aksine köyün tamamına yayılmış daha büyük bir yeraltı savunma sisteminin parçasına dahil olabilir. Komşu evlerin birbirine bağlandığı, bazı geçitlerin zamanla kapatıldığı, bazı odalarında depo ya da ahır olarak kullanıldığı karmaşık bir yeraltı ağı düşünün. Araştırmacılar bu karmaşık yapının belli bir dönemde tüm köyü tek bir yeraltı örgüsü içine birbirine bağlamış olabileceğini düşünüyor. Daha sonra mülkiyet kavramı değiştikçe komşular arasındaki geçitler tek tek mühürlenerek kapatılmış. Şimdi onlarca evin altında, kapalı kapıların ardında bu bağlantıların gölgesi durmakta. Böyle bir yapıyı anlamlandırmak günümüz şartlarında oldukça kafa karıştırıcı geliyor. Yapıyı tamamen çözmek için köyün büyük bir kısmının boşaltılması gerekiyor. Onlarca yıl sürecek düzenli bir arkeolojik çalışma ve bütün bunları karşılayacak çok ciddi bir bütçe gerekir. Belki bir gün tünel yapısının kaynağı bulunur ya da belki hiçbir zaman bulunmaz. Ama şu an en azından bildiğimiz bir şey var. Mimar Sinan'ın köyünün altında henüz tam anlatılmamış büyük bir hikaye var. Kapadokya'nın bilinen büyük yeraltı şehirleri dikey mimaride inşa edilmiştir. Derinkuyu 85 metre kadar aşağıya inmekte. Kaymaklı ise çok katlı bir binayı andırmaktadır. Ama Koramaz Vadisi farklı. Buradaki yapılar yatay mimariyle kazılmış vaziyette. Yerin derinliklerine doğru değil, yerin hemen altında, uzağa ve ileriye doğru gitmekte. Ve bu özellik ise onu dünyadaki diğer örneklerinden ayıran temel farktır. Milattan sonra 7. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar süren Arap akınları döneminde bölgede yaşayan Hristiyan topluluklar bu yeraltı ağlarını kendilerini korumak için kullandı. Tünel ağının bazı bölümlerini onlar kazıdı. Bazılarını ise zaten var olan eski yapılardan faydalanarak genişlettiler. Yani bu tünellerin büyük bir kısmı savaş, baskın ve kuşatma dönemlerinde insanlara saklanacak güvenli bir alan sağlıyordu. Ama Koramaz Vadisi'ne baktığımızda meseleyi bu kadar basite indirgemek yanlış olur. Çünkü vadideki bazı oyma kayaya yapılan kiliselerin mimarisi yalnızca Arap akınları dönemini işaret etmiyor. İbadet alanına geçiş holleri, nef düzeni, sunak yerleşimi ve kaya içindeki geometrik planlama bazı yapıların çok daha erken bir döneme ait olabileceğini düşündürüyor. Bu da buranın tarihinin Arap akınlarından yüzyıllar öncesine dayandığını göstermekte. Hatta bazı uzmanlara göre vadideki bazı yapıların ilk amacı kilise bile olmayabilir. Bunlar ilk başta Roma dönemine ait kaya mezarları olarak oyulmuş. Daha sonra farklı dönemlerde kiliseye, depoya, sığınağa ya da geçit sistemine dönüştürülmüş olabilir. Eğer bu doğruysa Koramaz Vadisi'nin yeraltı hikayesi sandığımızdan çok daha eskiye dayanıyor. Belki de burada her şey ilk başta savunma ve koruma amacıyla başlamıştı. Belki ilk oyulan odalar başka bir inancın, başka bir ritüelin ya da bambaşka bir ihtiyacın parçasıydı. Bugün elimizde bu sorulara kanıt olarak gösterebileceğimiz yazılı bir kaynak yok. Aynı tünellerin duvarlarında durumu özetleyebilecek yazıtların olmaması gibi. Bulunmuş izlerin bir kısmı önemli ama bütün sistemi kesin olarak tarihlendirmeye yetmiyor. İşte bu yüzden Koramaz Vadisi'nin hikayesi henüz bitmiş bir hikaye değil. Tam tersine daha yeni açılmaya başlayan, rafta unutulmuş bir dosya gibi. Büyük Bürüngüz'deki 56 metrelik tünelde bu dosyanın en garip sayfalarından biri. Çünkü bu tünel şu ana kadar yapılmış açıklamaların ve bilinen araştırmaların hiçbirine tam olarak uymuyor. Ucu nereye kadar gidiyordu? Uzunluğu neden bu kadar? Bir savunma geçidi mi? Bir bağlantı noktası mı? Yoksa henüz ulaşamadığımız daha büyük bir sistemin sadece küçük bir parçası mı? Bu soruların cevabı belki de hala tıkalı tünellerin ardında duruyor. Belki büyük bir hüngüzün altında açılmamış başka odalar da var. Belki Ağırnas'ın altında birbirine bağlanan yeni geçitler uzanıyor. Belki o duvarların arkasında duvarlara işlenmiş freskler, mezar odaları ya da bütün sistemi açıklayacak tek bir işaret saklı. Ya da belki de karşımıza beklediğimizden tamamen farklı bir şey çıkacak. Araştırmalar hala devam ediyor. Vadinin tam envanteri henüz tamamlanmış değil. Koramaz Vadisi, Türkiye'nin en bilindik şehirlerinden birinin hemen yanı başında sessizce duruyor. Yukarıda hayat her zamanki gibi akıyor. Köylerde insanlar tarlalarını sürüyor, çocuklar taş sokaklarda oynuyor, evlerin bacalarından duman yükseliyor. Mevsimler değişiyor. Ama yerin altında, dar geçitlerin ve karanlık odaların içinde zaman sanki durmuş gibi. Belki de orada, günümüze kadar hiçbir insanın henüz görmediği bölümler ve bölgeler hala kapalı duruyor. Burada hayat hiç durmadı. Binlerce yıl boyunca insanlar bu vadide yaşamaya devam etti. Farklı medeniyetler geldi geçti. İnançlar değişti, devletler yıkıldı. Yeni yöneticiler geldi. Ama vadi hep iskan gördü.
Bu yüzden vadinin altında kalan yapılar terk edilmiş bir antik kent gibi açıkta durmuyor. Günümüzde bu bölgedeki yaşam geçmişin üzerine kurulmuş durumda. Bu da araştırmayı oldukça zorlaştırıyor. Çünkü bir köyü tamamen boşaltıp yıllarca kazı yapmak mümkün değil. Bu yüzden tarihin içinden geçen o tüneller bugün hala bazı evlerin, bazı avluların ve bazı taş duvarların altında kalmaya devam ediyor. İç Anadolu ve çevresi dünyanın en sık ve en yoğun yeraltı mimarisine sahip bölgelerinden biri. Kapadokya'nın Derinkuyu, Kaymaklı ve Özkonak gibi bilinen yeraltı şehirleri turizme açıldı. Buralar haritalandı, incelendi ve günümüzde her yıl milyonlarca insan tarafından ziyaret edilmekte. Ama Koramaz Vadisi'ndeki durum bize başka bir şey söylüyor. Belki de bildiklerimiz ve gördüklerimiz buzdağının sadece görünen kısmı. Koramaz Vadisi bugün sessizliğini koruyor. Ama bu sessizlik sizi yanıltmasın. Çünkü bazen tarihin en büyük sırları görkemli tapınakların ya da yüksek piramitlerin içinde değil. İnsanların her gün önünden geçtiği sıradan taş evlerin altında olabilir. Ve Koramaz Vadisi'nde o taşların altında hala cevaplanmamış çok fazla soru var. Bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve henüz daha yeni keşfedilmiş olan bu yer hakkındaki yorumlarınızı ve görüşlerinizi belirtmeyi de unutmayın.